Ben ne istiyorsun? Ne oluyor? Bırakın! Kımıldama polis. Ne oluyor be kardeşim? Suçumuz ne? Çok mu beklettin? Dün geceden beri. Bağışla. Çok önemli işlerim var. Telgrafımı almış olmalısın. Sevdiğim kadını bana iftira eden o soysuzların eline mi bırakaydım? Ah Emine, Apogil'in ısrarına karşı gelemedin mi? Evlenemem, ben Kadir'i seviyorum diyemedin mi? Eskilerden bir alın teri damlar avuçlarımıza, kırmızıya boyanır. Sevgili bir ses duyarız, usulca kalbimiz aralanır. Sinemaya yeni başlayan acemi bir jön çalar kapımızı ve her türlü rolün prensi olur. Zamana direnen bir oyuncu var olur. Yanlarına mı bırakacağım bunu? Kim oldukları belli. Nasıl belli? Belli diyorsam bellidir. Salih Kırmızı 1 Ocak 1954 yılında İstanbul'da doğar. Evli ve bir çocuk babası olan oyuncunun eşinin adı Necla, kızının adı ise Çağrı'dır. 1973 yılında Yaban adlı sinema filmiyle sinemaya başlayan oyuncuya bu rolü Ses dergisi artist yarışması getirir. 1973 yılında sinemaya geçmeden önce mankenlik ve fotoroman oyunculuğu yapar. Ses dergisinin açtığı Kapak Yıldızı artist yarışmasında dereceye girer. Sinema oyunculuğuna 1973 yılında Kadir İnanır'la Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yaban filmiyle de başlamış olur. İnan Alev, seni dünyada her şeyden çok seviyorum. Arabandan da çok mu? Elbette. Gülşen Bubikoğlu ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştıkları filmde sosyetik kadın Alev'le önce şaka ve alayla rahatsız ettiği, sonraları ise aşık olduğu Ali adlı yaban hayatı süren erkeğin hikayesi konu alınır. Salih Kırmızı bu filmde sevgilisini yaban karakterini canlandıran Kadir İnanır'a kaptıran genç bir aşığı oynar. Demek orada yaşıyormuş. Kim? Yaban. Hatırlatma o hayvanı. Zaten sinirlerim üstümde. Bu filmde Kadir İnanır ve Gülşen Bubikoğlu gibi iki önemli yıldız oyuncuyla oynaması Salih Kırmızı için büyük bir avantaja dönüşür. Daha çok tanınmış olur. Daha sonra Kırmızı için başroller başlar. Takvimler 1974 yılını gösterdiğinde ise Ses dergisinin posterlerini sattığı bir yıldıza dönüşür. Oyunculuk konusunda rüştünü ispatlar ve çok sayıda filmde jöne oynar. Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır'ın filmlerinde karakter oyuncusu olur. Kadir İnanır'la oynadığı filmler Kavgamız, Emanet, Ateş Dağlı, Tatar Ramazan. Tedbir için almış seni buraya. İçim yanmıştı abi. İçimin yangını söndürsün diye kantinden yoğurt alıp ayran yapmak istedim. Ama Cibo neden yaptı bunu bana anlamadım. Benim ne alışverişim var onunla? Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlerse Çöl, Mahkum, Polis Dosyası, Vazife Uğruna gibi filmlerde karakter oyunculuğu yapar. Küçük bir balık yakaladık evlat. Büyük balığa yem olur bu. Kaçırma olayıyla ilgisi var mı? Öğreneceğiz. Sana teslim. Peki. Ben müdürle konuşacağım, odasında mı? Evet, o da sizi görmek istiyordu. Cüneyt Arkın'ın oynadığı bu filmlerse onun oyunculuğu için zirve olmuştur. Kendi dönemi içerisinde Cüneyt Arkın filmleri en çok izlenen ve en çok hasılat yapan filmlerin başında gelir. Bu kadar çok izlenen filmde Salih Kırmızı'nın hem seyirci hem de yapımcılar tarafından daha görünür olmasını sağlar. Bu filmlerde bazen iyi bir arkadaş, bazen iyi bir evlat, bazen de kavga verdiğimiz bir düşman olur. Ama ne olursa olsun başarısıyla hep kendini var eder. Merhabalar abicim. Tebrikler. Hoş geldin Salih. Dün geceyi unutalım. Düğünde ödeyeceğim günahımı. İstanbul'da en kral otelde. Tüm masraflar benden. Sibel Turnagöl, Banu Alkan, Harika Avcı, Gülşen Bubikoğlu, Hülya Avşar, Feri Cansel gibi kadın oyuncularla oynamıştır. Bir süre sonra gazeteler şu şekilde bahseder usta oyuncudan. Kadir İnanır ve Gülşen Bubikoğlu ile oynayan yakışıklı genç Türkan Şoray'la Şenlik Var'a başladı. Başta filmin yönetmeni Nejat Saydam olmak üzere Türkan Şoray ve oyuncular Kırmızı'nın gerçekten başarılı bir aktör olduğunu, bunun yanı sıra tutarlı bir iş ahlakına sahip olduğunu söylüyorlardı. Bu olumlu yargıların Yeşilçam'da duyulmasından sonra genç oyuncunun şansı açıldı ve 2 filmde başrol olmak üzere mukavele imzaladı. Daha hazırlanmadı mı? Tanımıyor musun? Hava yapmayı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? İner şimdi. Gidip acele etmesini söyleyeyim. Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var. Salih Kırmızı ilk filmine Ağustos ortalarında başlayacak ve büyük ihtimalle başrolü Filiz Akın'la paylaşacaktı. Şenlik Var filmi ise şarkıcı Leyla Taner rolündeki Türkan Şoray'ın menajerini oynayan Ekrem rolüyle karşımıza çıkar ve Sultan'ın güzelliğine kayıtsız kalamaz. Geçmiş olsun. Hastaneden bu kadar çabuk çıktığına nasıl sevindim bilemezsin. Sağlığını da çarçabuk kazanacağından şüphem yok. Şayet o gün
Şey olmuştu. Düşüp bayılmışsın sahnede. Hastanede... Ama korkacak bir şey yokmuş. Yeşilçam'ın en iyi kadın oyuncuları ve en iyi jönleriyle oynayıp başrol verilmesine rağmen Salih Kırmızı bir türlü istenileni veremez. Asıl çıkışını hiçbir zaman gerçekleştiremez. Oysa o dönem onun yerinde olmak isteyen, ayağına gelen bu şansı kullanmak isteyen onlarca oyuncu vardır. Salih Kırmızı başrolden karakter oyuncusuna, karakter oyunculuğundan irili ufaklı rollere kadar düşmeye başlar. Hem sinema sektörünün hem de seyircinin umut vadeden jön olarak umut bağladığı Salih Kırmızı, maalesef bu umuda bir cevap olamaz. Gün geçtikçe dibe çökmesi ağır ve sancılı olur. İmzalamayacak, zora koşacak olursa... Haddine mi düşmüş abi? Göreyim seni. Yanına Necip'le Davut'u da al. Mecbur ederse kurşuna dizersin, biter. Birçok Yeşilçam emekçisini teslim alan erotik film furyasına Salih Kırmızı da teslim olur. Yeşilçam'da hem başrol oynamış hem de erotik film furyasında oynamış sayılı kişilerdendir. Oysa bu furyada daha çok yardımcı oyuncular, yan rollerdeki oyuncular oynamak zorunda kalmıştır. Dört Yapraklı Yonca'yla filmler çekmeye başlayan oyuncu 1980'lerdeki erotik film furyasına kapılıp ardı ardına filmler çeker ve bu dönemde Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak, Anahtar Deliği gibi filmlerde rol alır. 80 sonrasındaysa dini filmlerde oynar, birçok dizide de rol alır. Oynadığı dizilerse Sevgi Ana, Bizim Ev, Kanayan Yara Bosna, Doktorlar, Ayak İzi, 9. Hariciye Koğuşu. Rol aldığı dizilerde görünüşünden dolayı iyi oynayan Salih Kırmızı, anılarımızda hep masum bir insanı yaşatır. Sen güzel gönüllü has adamsın Hüseyin. Salıverme kendini. Allah'tan ümit kesilmez. Elin adamını pusladım ağam. İlmiye geçirirler benim boynuma. Tatar Ramazan filminde idam edilen Hüseyin karakterini oynar. Haksızlığa ve ön yargılara karşı bir başkaldırı olan filmde Hüseyin idam edilecektir. Öncesinde ise haksız yere diğer mahkumların şikayeti nedeniyle elleri bağlanarak hücreye atılır. Bunu duyan Ramazan, Hüseyin için isyan başlatır. Kapatın kapıların hepsini! Usta oyuncu yaptığı bir röportajda sinema sektörünün kısa sürede sanatçılardan çok şey beklediğini ve sinemayı uzaktan takip ettiğini ifade eder. Kırmızı gönlünden geçen bir parti olduğunu ve bu parti üzerine siyasete girmeyi düşündüğünü söylerken kalbindeki partiyi açıklamaz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.